Milattan önce 1184. Troya yanıyor. 10 yıldır süren bir kuşatmanın ardından Yunan askerleri şehrin kapısını içeriden açmış. Binlerce insan ölmüş. Bir medeniyet yok olmuş. Ve biz bütün bu hikayeyi böyle bildik. Bir kadın, iki kral, tanrıların gazabı. Ama şunu bir düşünün, tarihte hiçbir imparatorluk 10 yıl boyunca on binlerce askerini beslemek, gemilerini denizde tutmak, devasa bir seferberlik maliyetini karşılamak için bir kadını geri almak amacıyla savaşmadı. Çünkü savaşlar hiçbir zaman, hiçbir yerde duygularla değil, bütçelerle yapılır. O zaman gerçekte ne oldu? Milattan önce 1300'lü yıllar. Bronz çağının zirvesi. Bu dönemde dünya bambaşka bir yer. Mısır'da Firavunlar saltanat sürüyor, Anadolu'da Hitit İmparatorluğu, Orta Doğu'nun süper gücü ve Yunanistan'da, daha doğrusu Yunan Yarımadası'nda Miken uygarlığı yükselişte. Ama bu uygarlıkların ortak bir sorunu var. Bronz. Şu anda cebinizdeki telefonu düşünün. İçindeki nadir toprak metalleri ve mikroçipler olmadan o telefon sadece bir cam ve plastik parçasıdır. Milattan önce 1200'de bronz neyse bugün yarı iletken çip odur ve Truva dönemin Tayvan'ıydı. Silah, zırh, alet, para her şey bronzdan yapılıyordu. Ve bronz iki metalin birleşimiydi. Bakır ve kalay. Bakır kısmen Kıbrıs'tan geliyordu. Kalay ise çok daha uzaktan. Afganistan'dan, İran'dan, hatta bazı bulgulara göre Britanya'dan. Bu metaller Karadeniz havzasından, ormanlar ve steplerden kervanlarla taşınıyordu. Ve o kervanların hepsi, o gemilerin hepsi bir noktadan geçmek zorundaydı. Çanakkale Boğazı. Antik çağda adı Hellespont. 60 kilometre uzunluğunda. En dar yerinde yalnızca 1,2 kilometre. Ege Denizi'ni Marmara'ya, Marmara'yı Karadeniz'e bağlıyor. Bu boğazdan geçmeden Karadeniz'e ulaşmanın başka yolu yok. Sıfır alternatif. Ve bu boğazın tam ağzında, güney girişinin tam karşısında bir şehir oturmuş. Truva. Şimdi şunu düşünün. Bugün Süveyş kanalını kontrol eden ülke, dünya ticaretinin %10'unu elinde tutuyor. Panama kanalını kontrol eden ülke geçiş ücreti belirliyor. Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden güç petrol fiyatlarını etkiliyor. Milattan önce 1200'de Hellespont tüm bunların birleşimiydi ve Truva bu boğazı kontrol ediyordu. Gemiler rüzgar ve akıntı nedeniyle boğaz girişinde beklemek zorundaydı. Beklerken yemek, su, güvenlik alıyorlardı. Bunun bir bedeli vardı. Geçiş vergisi, liman hakkı, koruma parası. Truva bu sayede bronz çağının en zengin şehirlerinden biri olmuştu ve Mikenliler bunu çok iyi biliyordu. Miken uygarlığı aslında bize çok tanıdık gelecek bir ekonomik model kurmuştu. Saraylar sadece birer yönetim merkezi değil, birer merkez bankası ve devasa bir gümrük kapısı gibi çalışıyordu. Ham madde içeri alınıyor, işlenmiş ürün dışarı çıkıyor. Her şey kayıt altında, kil tabletlere kazınmış, lineer B adı verilen yazıyla. Bu tabletlerde ne var? Kaç çanak çömlek üretildi? Kaç koyun kırkıldı? Kaç bakır külçe geldi? Bir sarayın muhasebe defteri. Ham, soğuk, pratik. Ve bu tablolar bize şunu söylüyor. Miken ekonomisi tamamen dışa bağımlıydı. İthal ham madde olmadan çarklar duruyordu. Bakır gelmiyorsa bronz yok. Bronz yoksa silah yok. Zırh yoksa araç yok. Truva bu küresel tedarik zincirinin tam ortasında adeta bir tıkaç gibi oturuyordu. İstediği zaman geçişi yavaşlatabilir, vergiyi artırabilir, alternatif güçlerle anlaşabilirdi. Mikenliler için bu varoluşsal bir tehdit demekti. Ve işte burada tarih mitolojinin önüne geçiyor. Türkiye'nin iç kesimlerinde antik Hitit başkenti Hattuşa'nın kalıntılarında bugünkü Çorum, Boğazköy yakınlarında arkeologlar binlerce kil tablet buldu. Bu tabletler Hitit dilinde yazılmış. Siyasi yazışmalar, antlaşmalar, diplomatik belgeler ve içlerinde şaşırtıcı bir şey var. Vilusa adlı bir şehirden söz ediyorlar. Dil bilimciler bu ismin Vilusa'nın Yunanca İlios'un yani Truva'nın Hitit versiyonu olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir. Daha da ilginç olanı bu şehrin yöneticisinin adı Alaksandu, Aleksandros, Alexander, Paris. Homeros'un şiirinde Truva Prensi Paris'in diğer adı da Aleksandros'tur. Bu bir tesadüf mü? Belki ya da belki değil. Tabletler ayrıca Ahiyava adlı güçlü bir deniz devletinden söz ediyor. Pek çok akademisyen bu ismin Akaya yani Homeros'un Mikenlileri için kullandığı isim olduğunu savunuyor. Yani Hitit devlet arşivleri bize net bir şekilde şunu söylüyor. Milattan önce 13. yüzyılda Truva'yı andıran bir şehir gerçekten vardı. Bu şehir üzerinde Miken Yunan
Yunanlılarını andıran bir güçle hegemonya gerginliği yaşandı. Ve bu gerginlik dönemin süper gücü Hititlerin diplomatik yazışmalarına girecek kadar büyüktü. Homeros'un anlattığı hikaye belki mitolojize edilmişti ama altındaki jeopolitik gerginlik tamamen gerçekti. Peki Helena nerede bu hikayede? İşte en ilginç soru bu. Tarihçiler şunu fark etti. Antik Orta Doğu'da, Mısır'da, Mezopotamya'da savaşlar çoğu zaman dini ya da sembolik bir gerekçeyle başlatılırdı. Bir tanrı heykeli çalındı, bir kutsal nesne kaçırıldı, bir kraliçe alıkonuldu. Bu modern dünyada da oldukça tanıdık bir mekanizma. Bölgeye demokrasi götürmek veya kitlesel imha silahları tezi gibi. Gerçek neden başka, vitrindeki resmi gerekçe başkadır. Bazı akademisyenler Helena'nın tıpkı Mezopotamya'daki çalınan tanrı motifi gibi sadece bir meşruiyet aracı olabileceğini öne sürüyor. Biz ham madde için savaşa çıkmıyoruz. Kutsal onurumuzu ve hakkımızı geri alıyoruz. Ve bu hikaye yüzyıllar boyunca ağızdan ağza, ozandan ozana aktarılarak büyüdü. Homeros ya da Homeros adıyla bilinen kişi veya kişiler bu destanı M.Ö. 8. yüzyılda kağıda döktüğünde savaşın üzerinden neredeyse 500 yıl geçmişti. 500 yıl. O kadar zaman içinde acımasız bir ekonomik hegemonya savaşı, tanrıların müdahale ettiği, kahramanların çarpıştığı epik bir aşk destanına dönüşmüş olabilir. Tarih her zaman galiplerin ya da en iyi hikayecilerin yazdığı bir şeydir. Truva Savaşı belki gerçekten yaşandı. Belki tek bir devasa savaş değil, yıllarca süren ve ticareti felç eden bir ambargolar ve çatışmalar silsilesiydi. Ama şunu kesin olarak biliyoruz. Truva, Karadeniz-Ege arasındaki tek geçiş noktasını kontrol ediyordu. Mikenliler bu geçişe muhtaçtı ve M.Ö. 1180 civarında Troya büyük bir yangınla şiddetle yok oldu. Bugün o Troya kazı alanına baktığınızda arkeologların bulduğu mızrak uçlarını, sapan taşlarını ve yanarak kararmış yıkık surları görebilirsiniz. Şehir çökmüştü ve ardından çok tuhaf bir şekilde galip geldiği söylenen Miken uygarlığı da hızla geriledi. Belki savaşın faturası ekonomilerini batıracak kadar ağırdı. Belki Truva'yı aradan çıkarmak çoktan bozulmaya başlamış küresel tedarik zinciri sorununu çözmedi. Bronz çağı birkaç 10 yıl içinde bir İskambil Kulesi gibi çöktü. Tarihçilerin Tunç Çağı çöküşü dediği bu olay insanlık tarihinin en büyük ekonomik ve toplumsal gizemlerinden biridir. Belki Truva Savaşı bu küresel çöküşün hem bir semptomu hem de tetikleyicisiydi. Ama bize öğretilen neydi? Bir güzellik yarışması, altın bir elma, mitolojik bir aşk hikayesi. Tarihte çok şey böyledir. Gerçeklerin kendisi görünmez, hikaye görünür ve hikaye binlerce yıl hayatta kalır.